Merhaba. Bugün bahçe aletlerinin saplarının sağlamlaştırılmasından bahsedeceğim. Bu bahçe aletlerini alıyoruz, sapı takıyoruz. Ondan sonra bunlar kuruyor ve bu saplar hareket etmeye başlıyor. Bu son derece rahatsızlık veren bir durum. Bunun bir çözümünü buldum. Bunu paylaşmak istiyorum. Bunun çözümü arkadaşlar, sapın etrafına iç lastiği taktıktan sonra küreği, çapayı vesaireyi saplara takmaktır. Bu iç lastiği bisiklet iç lastiği, daha büyük araçların iç lastiği de olabilir. Şamyel de deniyor bunlara. Büyük araçların iç lastiğini alıp etrafına dolayıp üzerine çapanızı, küreğinizi geçirebilirsiniz. Peki ben nasıl bir yöntem göstereceğim? Ben bu iç lastiği küreğin sapına giydirmek suretiyle uyguladığım çözümü göstereceğim. Öncelikle nelere ihtiyacımız var? Pense, iç lastiği bildiğimiz gibi kürek ve sapı, çapaya vesaire hepsine uygulayabilirsiniz bunu. Şimdi öncelikle iç lastiği şöyle bir geçiriyoruz. Biraz geçtikten sonra bunu penseyle çekebiliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Penseyle kaldırıp tutuyoruz. Sonra penseyi tekrar tuttuktan sonra bu şekilde çekebiliyoruz. İyice gerilene kadar çekiyoruz. Gelmeyince bırakıyoruz. Kaldırdık. Pense ve çek. Bu tarafı gerdirdikten sonra diğer tarafı şu şekilde direnç göstermeye başlıyor. Orayı çekiyoruz. Evet, kopmalar olabiliyor. Gördüğünüz gibi parmağımla da buradan destekliyorum gitmesi için. Şu şekilde tekrar göstereyim. Katlandıktan sonra penseyle tutuyoruz, kaldırıyoruz. Sonra parmağımızı içine geçirdikten sonra penseyi tekrar tutturuyoruz. Daha sonra da iç lastiği diğer parmağımızla destekleyerek çekiyoruz. Şimdi nereye kadar çekiyoruz? Normalde şuraya kadar gelmesi yeterli olacaktır. Ama biz önce lastiği penseyle şuraya kadar çekip, yani yarıya kadar çekip yarıdan sonrasında kestikten sonra ters çekeceğiz. Onu da şimdi göstereceğim zaten. Şimdi yeterince çektik. Makasla kestiğimiz yer kadar, çektiğimiz yer kadar kesiyoruz. Daha az da bırakabiliriz. Ama şimdilik böyle kalsın, yoksa ileride de keseriz. Şimdi bunu şu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Penseyle biraz esnetelim. Evet. Gördüğünüz gibi pensenin tutma yeri de bu konuda kullanışlı olabiliyor. Şimdi bakalım. Şöyle geçirdikten sonra yine penseyle aynı şekilde çekiyoruz.
çok uzun kesmişim arkadaşlar. Siz böyle yapmayın. Biraz daha kısa keserseniz işiniz kolaylaşır. Çünkü ben daha önce de benzer bir şey yaptım. Kısa kesince böyle olmuyor. Evet, bir deneyelim bakalım. Aslında bayağı sağlam olmuş. Bu şekilde de olabilir ama yine de şu sıkıştırma noktalarına, kalın yerlerine gelmesi evet, şimdi şöyle de yapabiliriz. Burayı keseriz. Hatta öyle yapalım. Burayı keselim. Daha sonra çekelim. Bakın. Gördüğünüz gibi daha kolay geliyor artık. Evet, dediğim gibi bununla uğraşmak istemiyorsanız doğrudan kesip etrafına da sarabilirsiniz. Bu tabii ki daha sağlam bir yöntemi olacak ama ileride tek katlı sarmanın zararını görebiliriz. Çünkü bu koptuğunda direkt buradan çıkmaya başlayacaktır. Ama birkaç kat sardığınızda bununla karşılaşmayabilirsiniz. Ben bu yöntemi tercih ediyorum. Kolayınıza geliyorsa sizler diğerini tercih edebilirsiniz. Evet, yeterince çektik. Çünkü bakın burası daha çok baskı uyguluyor küreğin metal kısmına. Dolayısıyla biz buraya kadar getirdik bunu. Hatta şuraya biraz daha çekebiliriz. Gördüğünüz gibi burada çivi vurduğumuz yer var. Biraz daha çekelim. Şimdi bir bakalım. Çok iyi bir şekilde tutuyor. Yalnız biraz yerleştirilmesi lazım. Şimdi biraz vurduktan sonra yerine oturacaktır diye düşünüyorum. Evet. Normalde çivi vurduğumuz yeri geçti. Oraya geldi. Biraz yeri kaymış. Çok da önemli değil. Şimdi buna çivisini vurup işlemi bitiriyoruz. Çok sağlam oldu. Hiçbir şekilde kıpırdama yok. Belki sesten anlayabilirsiniz. Normalde sap küçük geliyor. Bu sap bu kürek için biraz dar ama iç lastik sayesinde kesinlikle kıpırdama yapmayacaktır, oynama yapmayacaktır. Bunun oynamamasının nedenlerinden biri de onu sıkmasından ziyade onu tutması. Biliyorsunuz lastiğin, özellikle bu siyah lastikler asfalta yapışırlar ve başka yüzeylere de yapışırlar. Birçok yerde kullanılır, conta gibi. Bu tutunma özelliği sayesinde aslında bu oynama olmuyor. Yoksa başka şeylerle de sıkıştırabilirsiniz ama bu lastikle sıkıştırdığınızda aynı zamanda iki yüzeye tutunduğundan dolayı, deyim yerindeyse oraya yapıştığından dolayı hiçbir şekilde oynamayla karşılaşmıyorsunuz. Ben bu şekilde faydasını gördüm. Sizlere de tavsiye ediyorum. Son olarak tecrübelerimi aktarayım. Bu işlemi uygulamam yaklaşık 25 dakika sürdü. Bir bahçe gereci için biraz fazla bir süre. Ama bir kez uyguladıktan sonra uzun müddet kullanıyorsunuz ve büyük bir kullanım rahatlığı sağlıyor. Çünkü elinizdeki edevat oynamadığında daha rahat kullanıyorsunuz. Eğer oynarsa sizi daha fazla yoruyor. Kürek, çapa gibi aletlere uygulamıştım daha önce. Gerçekten de büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum.
Hepinize kolaylıklar dilerim.